Merhabalar Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Bu gördüğünüz harika çantayı dilerseniz ve beğendiyseniz hep birlikte örelim. Ben kağıt ipler kullandım. Siz isterseniz polyester makrame ipleri yani çanta ipleri ya da pamuklu çanta ipleri kullanabilirsiniz. Ya da rafya kullanabilirsiniz. Çanta örmek için müsait olan, dokusu sert ve kalın olan her ipi kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Kağıt ip kullandım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Sert olması gerekiyor. Dokulu olması gerekiyor ipin. Kağıt ip, rafya ipi ya da çanta ipleri var. Pamuklu ya da polyester makrame ipleri var. Onlardan da çok güzel olur. 25 santime 15 santim bir burs kullanacağım. Önce tabanını çalışıyoruz. Tam birebir yani 15'e 25 ölçülerinde bir taban hazırlıyoruz. Bunun bir püf noktası var. Yeni başlayanlar için de güzel bir bilgi olacak. Zaten örgüyü bilenler bunu aşağı yukarı biliyordur. İstediğimiz ölçüye gelebilmek için küçük bir hesap yapıp o şekilde öreceğiz. Sonrasında hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan sık iğne ile başladık. Taban bittikten sonra döne döne hiç eksiltme, arttırma yapmadan sık iğnelerle devam edeceğiz. Bunlar şu parçalarda bursu gizleyeceğimiz parçalar. Şimdi oraya gelmeden önce taban örgüsüyle başlıyoruz. 6 numara 3,5 milim tığ kullanıyorum. Elinize göre davranın. Yani eliniz çok sıkıysa biraz daha kalın, yarım numara, yarım milim, 1 milim daha kalın tığ kullanabilirsiniz. Bursun ölçüsünü de vermek istiyorum. En dış kenardan şöyle tam 25 santim. Kısa kenardan yine dışından ölçüyoruz. 15 santim. 25'e 15 bir taban örmemiz gerekiyor. Bunu nasıl ayarlayacağız? Uzun kenardan kısa kenarı çıkarıyoruz. Yani 25 eksi 15. Aradaki 10 santimlik farkı burada zincir örerek kapatıyoruz. Yani 10 santimlik bir zincirle başlıyoruz. Bu aradaki farkı bu şekilde eşitledikten sonra 10 santimle sonra her iki tarafta eşit bir şekilde artacağı için istediğimiz ölçüyü yakalayacağız. Basit bir hesaplama ama sonuçta zorlanmıyoruz. Ne kadar ölçüde istiyorsak o ölçüde tabana sahip oluyoruz. Taban bittikten sonra bunun görselini hazırladım. Onu fotoğrafta göreceksiniz zaten. Şimdi burstaki gibi 15'e 25 ölçülerinde bir taban hazırlıyoruz. Ben bir sırada fazladan ördüm. Yani aşağı yukarı 16 santime 26 santim oldu taban. Ve sık iğnelerle başlıyoruz. Sık iğnelerle devam ediyoruz. Taban bittikten sonra çantanın üstünü örerken hiçbir değişiklik yapmadan örüyorum. Aynen sık iğnelere devam ediyorum. Taban başlangıç yeri ya da bitiş yeri belli olsun istemedim. Gene şurada aralara 2 zincir, 2 ilmek bıraktığım ve gide gele ördüğüm şu parçalara da bursu yerleştirip gizliyoruz. Sonrasında göz şöyle hazırladım. Bir göz motifi şöyle dikiyorum. Tabii siz isterseniz göz, isterseniz başka figürlerde çalışabilirsiniz. Taban yaparak başlayalım. Gene söyleyeyim. 6 numara 3,5 milim tığ kullanıyorum. Bazen duyulmuyor, görülmüyor. Çünkü atlanarak izliyorsunuz genelde. O yüzden bu bazı bilgiler arada kaçıyor. Şimdi açık renk bir iple tabanı örmeye başlayalım. Burada 19 zincir 10 santime denk geldi. Aynı ölçülerde örelim. Daha sağlıklı olur. Özellikle yeni başlayanlar için.
19 tane zincir çekiyorum. 19 zincirden sonra bir tane de bir üst sıraya çıkmak için 20. zinciri çekip yanındaki zinciri çevirerek batıyoruz ama. Bu şekilde değil. Şöyle batıyoruz. Şuradaki ilmeğe batıyoruz. Çünkü bu çanta tabanında hiç şu şekilde deliksiz bir görüntü oluşması için yapıyoruz bunu. Yani örgünün tam arkasındaki şu noktalara batıyoruz. 19 tane sık iğne örüyoruz. Yalnız sayılara çok takılmayın. Dediğim gibi ince bir kağıt ip olduğu için biraz fazla ilmek sayısı kullandım. Belki 19'da değil 15'te 14'te 10 santimi bulabileceksiniz. Önemli olan hesap. Hangi bursu kullanıyorsanız, hangi ölçüde bursu kullanıyorsanız bu hesabı da o bursa göre yapacaksınız. Daha küçük, daha büyük burslar da var çünkü. Önemli olan uzun kenardan kısa kenarı çıkartıp aradaki mesafeyi başlayacağımız zincir sayısını bulmak. O kadar. Bu şekilde her zincirin arkasına 19 tane ilmek hazırlıyoruz. Şöyle şuralara. Zaten tepe tepe gözüküyor. Son ilmeğe de sık iğneyi ördükten sonra aynı ilmeğin içine 2 kere daha sık iğne örüyoruz. Yani son ilmeğin içine 1, 2, 3 tane sık iğne ördük. Şimdi sıraya devam ediyoruz. Her sık iğnenin dibine batarak devam ediyoruz ama hiç atlamadan. Yoksa farklı sayılarda sık iğneler oluşur. Dikkat ediyoruz. Hiç atlamadan her sık iğnenin dibine bir sık iğne örüyoruz. Sırayı tamamladım fakat burada 3 tane sık iğne örmüştük. Bu 3 tane sık iğnenin ortasına değil, iki baştaki sık iğnenin üzerine şöyle iğneler kullanıyorum. Bu örgüye yeni başlayanlar için. Kolaylık olsun diye şöyle ilk sık iğneye ve son sık iğneye birer tane iğne taktım. Bizim artış yerlerimiz buraları olacak çünkü. Yani köşeler. Şimdi burada son ilmeğin içine sık iğne ördüm. Aynı ilmeğin içinde bir tane daha sık iğne var. Başlarken ilk başta ördüğümüz sık iğne. Ortaya bir tane daha sık iğne örmüyoruz. Bizim ek yerimizdeki ilmek bizim buradaki 3. sık iğnemiz gibi farz edeceğiz. Şimdi baştaki sık iğnenin içine sırayı bağlıyoruz. Şöyle ilmek kaydırarak şurada oluşan
ilmek bizim 3. sık iğnemiz olarak farz ediyoruz. Çünkü ip hep ortada kalması gerekiyor. Şurası bakın artış yeri. Ve devam ediyor dönerek gene tam ortada, hiç ipi koparmadan, hiç ek yapmadan örüyoruz. Şimdi bizim ek yerimiz, artış yerimiz şurası orta. Bu ilk sık iğne. Battığımız yerde 2. sık iğne. Şu ortadaki de 3. sık iğne olarak farz edeceğimiz ilmek. Yani birleştirme ilmeği burası. Şimdi iğne burada, artırma burada yapacağız biterken. Başlarken de ilk sık iğnenin üzerine başlıyoruz. Bir zincir. Aynı ilmeğin, yani aynı sık iğnenin üzerine 3 tane sık iğne. Biterken de, sıra biterken buraya da 3 tane örüp köşeyi tamamlayacağız. Birinci sık iğne, ortadaki ek yeri 2. sık iğne, baştaki sık iğnenin üzerine ördüğümüz 3 sık iğneyi de 3. sık iğnenin üzerine örüyoruz. Gayet basit. Şimdi tekrar diğer başa kadar sık iğneleri örüyorum. Şuraya da bir iğne takalım. Buradaki artış yerimizde 3 sık iğnenin ortası. Şurada 3 tane sık iğne örmüştük. Ortadaki sık iğneye bir iğne takıyorum. Buradan artış yapacağız. Buralarda olduğu gibi. Şimdi buradaki 3 tane sık iğnenin ilkine, iğnenin olduğu yere şunu çıkaralım. 2 ve 3. Ortadaki sık iğneye bir tane sık iğne ve iğnenin olduğu 3. sık iğneye de 3 sık iğne. 1 2 3. Burada 1 2 3 tane ördük. Ortasına iğneyi takalım. Artış yeri. Buradaki 3 tane sık iğnenin ortasına artış yeri. Bu köşelerden arttırarak öreceğiz ve aradaki tek sık iğneler artacak. 1, sonra 3 olacak, sonra 5 olacak. O şekilde genişleyerek tamamlayacağız tabanı. Gene sık iğnelerle devam ediyorum. Şimdi diğer uç kenardayız. İğneyi çıkarıyorum ve 3 tane sık iğne örüyorum. Sonra bir tane sık iğne örüyorum. Şurası ek yeri, şu kısım. Buradan ilk sık iğnenin üzerine sırayı bağlıyorum. Şurada 3 tane sık iğnenin ortasına yine iğne takalım. Bir zincir çekiyorum. Zincirin olduğu ilmeğin hemen dibine bir sık iğne. İğnenin olduğu yere 3 tane sık iğne.
iğneyi çıkarıyorum. 3 tane sık iğnenin ortasına takıyorum. Devam ediyorum. İğnenin olduğu yere kadar geldim. Hemen çıkarıyorum ve şu ortadaki sık iğneydi. 3 sık iğnenin ortasındaki. Gene oraya 2 3 tane sık iğne. Yine ortaya takalım. Bir sık iğne, ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. Bir taneydi. Şimdi 3 tane oldu sık iğne. Gene artışımızı yapıyoruz köşede. 3 tane ördüğümüz sık iğnenin ortasındaki sık iğnenin üzerinden artışlarımızı yapıyoruz hep. Yine şuradaki 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğnenin üzerine 2 şuna takalım ve 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğnelerden artırmaları yapıyoruz. 1 2 ve şuradaki bağlama yeri, yani sırayı bağlama olan yerde de sık iğne yok. Sadece bağlama ilmeğiyle 3. sık iğneyi tamamlayacağız. Gene en baştaki sık iğnenin üzerine bağlayarak aradaki 3 tane sık iğne görüntüsünü elde ediyoruz. Bir zincir, hemen dibine gene 1 2 sık iğne ve iğnenin dibine 3 tane sık iğne. 2 3 ortaya iğneyi takıyoruz ve devam ediyorum. Gene iğneyi çıkarıyorum ve 3 tane sık iğne. Artık iğne kullanmayalım. Zaten artık 3 tane battığımız yerler çok net olarak gözüküyor. Ortasına artırmalarımızı yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne oldu şimdi arada. Gene 3 tane sık iğne. Tekrar örerken buradaki ortasına arttırmalar yapacağız. Çok net bir şekilde gözüküyor artık. Artık iğne kullanmaya gerek kalmadığı için takmıyorum. 3 kere battığımız yerler
çok belli. Gene araya ve başlangıç sık iğnenin üzerine sırayı bağlıyorum. Şöyle ek yerimiz burası ve aynı şekilde dümdüz devam ediyor. Gene bir zincir, gene hemen dibine sık iğne. Köşeyi örüyoruz. 3 sık iğne. Devam ediyorum. Bakın 1 2 3 tane batmışız. Bir ilmeğe, ilkine sık iğne, ortadakine gene 3 tane sık iğne, yani köşeyi örüyoruz. Sonrasında sık iğnelerle devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 1 3 5 ve 7. Ortadaki sık iğnenin üzerine köşeyi örüyoruz. Üç sık iğnenin ilkine bir sık iğne, ortadakine köşeyi örüyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi birleştirme yerinde ilk sık iğnenin üzerine ilmek kaydırarak birleştiriyoruz ve bir zincir, gene aynı ilmeğin içine sık iğne ile başlıyoruz. Bütün sıralarda ördüğümüz gibi. Ortadakine 3 tane köşe örüyoruz. 2 3 ve sık iğnelerle devam ediyoruz. İp her zaman şuradan, yani başlangıç ve bitiş yerimiz burası. İp ortada kalıyor. Taban bittiği zaman ip burada ve gene buradan başlayarak yuvarlak örüyoruz. Devam ediyorum. Bir sıra daha devam ettim. Gayet muntazam, istediğimiz ebatta bir çanta tabanı örüyoruz. İp her zaman burada. Zaten burası kayarsa örgüde bir hata yaptık demektir. İpimiz her zaman burada kalacak. Başlangıç ve bitiş yerimiz burası. Şimdi bu eklemeyi de yaptıktan sonra hiçbir ekleme yapmadan sırayı yuvarlak öreceğiz ve çanta bitene kadar. Gene baştaki sık iğnenin üzerine ilmek kaydırıyoruz ama hep bunları sıkı olarak yapalım ki şuradaki ek yeri göze batmasın, anlaşılmasın. Bak, bunda da aynı şekilde göze batmıyor. Şimdi bir zincir ve aynı ilmeğin içine gene bir sık iğne ve devamında her ilmeğe bir tane örerek devam ediyoruz. Zaten tabanın en son sırasında hep 3 kere battık köşelere. Kendiliğinden bir arttırma zaten oluyor tabanı örerken. O yüzden ekstra bir arttırmaya gerek yok. Her ilmeğe bir kere batarak devam ediyoruz ve bu şekilde çanta bitene kadar örüyoruz. Şimdi sırayı
eklemiyoruz. Baştaki sık iğneye batıp sık iğne örüyoruz. Hiç ek yeri olmayacak. Sıraları dümdüz örüyoruz. Aynı şekilde örerek tabanın bitiminden itibaren 18 santim ördüm. 16 santim olabilir, 17 santim olabilir. Ne kadar istiyorsanız. Sonra şurada ek yeri burasıydı tabanın. Buradan takip ediyoruz. Ortayı bulmak için. Şöyle şuradan takip ederek şurası ortası. İp buradaymış. Tabandaki ipin hizası şurada. Bu tarafta ve bu tarafta 2 tane boşta ilmek bırakacağız ve karşılığında da aynı şekilde 4 tane ilmeği eksik ölçeceğiz şimdi. Bu boşta sık iğne bırakmak için. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Sık iğnelerin tamamı sayısı 140 tane. Daha kalın ip olsaydı, yani kalın bir kağıt ip olsaydı 120, en fazla 125 ilmek falan olurdu diye düşünüyorum. İnce ip olunca tabii ki ilmek sayısı da arttı. Şimdi bu 140 ilmekten 4 ilmeği, 2 burada 2 burada, 4 ilmeği düşüyoruz. 136. Bu 136'yı da 2'ye bölüyoruz. 68 ilmek, 68 ilmek. Yani burada da 68 ilmek, burada da 68 ilmek var. Tabandaki şu ek yeri, burada ortayı bulduktan sonra iğne taktık. Şu tabandaki ek hizasını, ek hizası şöyle göstereyim. Tam şurası, gene gösteriyorum. Şurası. Bir tane burada, bir tane de burada, 2 tane boşta sık iğne var. Hemen bir iğneyi takıyoruz. 68 tane sayarak diğer tarafa geçiyoruz ve 68. ilmeğe iğneyi takıyoruz. Arada 2 tane bırakıyoruz. Diğerine iğneyi takarak 68 ilmek sayıyoruz ve sayıyla gittiğimiz için zaten denk geliyor. 68. ilmeğe iğneyi takıyoruz ve arada 2 tane boşta ilmek var. Bu boşta bıraktığımız ilmek bu aparatın açılıp kapanması için şöyle tam şuraya denk geliyor. Şuradaki boşluğu veriyor bize. Yoksa devam edersek örgüye hiç ara vermeden kapanmaz zaten. Çantanın ağzı kapanmaz. Ve gide gele 68 ilmek üzerinden şöyle 6 sıra bir sık iğne ördüm. Her iki tarafa da. Bursu şimdi takarsak, şimdi buraya bir motif öreceğiz, göz motifi. Bunu dikmek biraz zor olabilir. O yüzden bunu şimdilik kaldıralım. Önce motifimizi örelim. Şöyle içini de göstereyim. Motifimizi örelim. Tam şu orta kısma gelecek şekilde dikelim. Ondan sonra ağız kısmına devam ederiz. Güzel bir turkuaz kullanacağım. Şöyle bir tane şöyle beyaz ip, bir de siyah. Tabi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Gene kağıt ip kullanıyoruz. Fakat 3,5 değil, 2,5 milim kullanıyoruz. Şunu da çekelim. Beyaz da daha iyi olur. Sihirli halkanın içine bir, iki, 3 zincir ve yarım trabzan. Pardon, ikili trabzan. Yani 2 kere de çıkıyoruz. İkili trabzan.
Bu şekilde 14 tane örüyoruz. Trabzandan sonra 3 zincire başlamıştık. 3. zincire şöyle bağlıyoruz. Bu kağıt ip olduğu için kopabilir çekerken, o yüzden yavaş yavaş sıkıştırıyoruz. Hafif hafif. Son noktaya gelene kadar hafif hafif sıkıştırıyoruz. Ve şurada bir sıkılaştıralım, sağlamlaştıralım ki açılmasın ördükçe. Sabitleyelim. Ve bu şekilde mümkün olduğu kadar ufak bir delik kalmasına çalışalım. Devamında her trabzanın üzerine 2 trabzan örüyoruz. Yuvarlak örgüyü ördüğümüz gibi hemen dibine, zincirin dibine 2. trabzan. Bu zincirler bir trabzan oluyor. Yanındaki trabzana gene bir tane daha. Her trabzana 2 kere batıyoruz. Bir tane daha. Çift batarak devam ediyoruz. Şimdi sırayı bağlıyorum. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Üçüncüsüne ilmek kaydırmadan önce şöyle ilmek kaydıracağız ama önce rengini değiştireceğiz ipin. Bu birleşme yerlerinde hiç yükselti olmaması gerekiyor. Yani dümdüz devam etmesi gerekiyor. Geçiş yerlerini belli etmememiz gerekiyor. O yüzden daha hafif geçişler yapmamız gerekiyor. Hemen şu şekilde şöyle ipi alıyorum ve içinden geçiriyorum. Arkadan sıkıyorum. 1 2 3 zincir hemen dibine, yani aynı trabzana, yani şöyle çift örüyoruz. Çifte başlıyoruz. Sonra bir tane yanındaki trabzana tek örüyoruz. Bir çift, bir tek. Sonra diğerine çift örüyoruz. Ve tek. Çifte başladık. Tek, çift, tek. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Çiftle başlamıştık. Tekle bitirdik. Şimdi sırayı bağlıyoruz. İkili trabzanla başladık. Sonraki sırada çift battık. Sonraki sırada bir çift, bir tek batarak tamamladık. 3 zincir, gene çift batarak başlıyoruz. Aynı yere bir tane daha. Bu sefer 2 tane tek. Bir tane çift. İki tane tek. Çiftle başlamıştık. Sırayı 2 tane tekle bitiriyoruz. Sırayı gene
renk değiştirerek bağlıyoruz. Fazladan hiçbir ilmek kullanmamak için yapıyoruz bunu. Çünkü mümkün olduğu kadar ek yerini belli etmiyoruz. Düz bir hat üzerinde devam etmesi gerekiyor örgü. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Gene çift batıyoruz. Yani her sıraya çiftle başlıyoruz. Şöyle. Sonra yanındakine tek, bir tane daha, bir tane daha. 3 tek, bir çift. Çift, tek, tek, tek. Şimdi çift. Şimdi 3 tane tek ve çifte başladığımız için sırayı 3 tek örerek bitiriyoruz. 3 tek örerek başta ördüğümüz çift trabzanın ilkine sırayı bağlıyoruz. Şimdi sık iğneler çalışacağız. Hem sık iğne çalışırken hem de gözün şeklini vereceğiz. Şimdi ilk sık iğnemiz zincir oluyor. Bu çektiğimiz zincir ilk sık iğne olarak sayıyoruz. Hemen yanındakine ikinci sık iğne. Yani şuraya iğneyi takalım. Şu zincir bizim sırayı bağlayacağımız ilk sık iğne olacak. 2 3 4 12 tane sık iğne örüyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 sık iğneden sonra şimdi gözün şeklini vermeye başlıyoruz. Doluyorum. Bir tane yarım trabzan örüyorum. Hepsini birden alıyorum. Bir tane daha yanına. 2 tane yan yana yarım trabzan. Doluyorum. Bir tane ikili trabzan. Yanına 2 tane ikili trabzan. Yani aynı ilmeğe bir kere daha. Şimdi üçlü trabzan örüyoruz. Bir kere doluyorum. 1 2 3. Yanına bir tane daha. 2 3. Şimdi tam yarısındayız. Aynısını geri doğru örüyoruz. Araya bir zincir. Aynı ilmeğin içine bir üçlü trabzan daha. Yanına bir tane daha. Aynen devam ediyoruz. 2 tane ikili trabzan. Dibine bir tane daha. Bir tane ikili trabzan. 2 tane yarım trabzan. Doluyoruz. Bir kere de alıyoruz. Bu yarım trabzan. Aynı ilmekleri örerek devam ettim. Burada 12 sık iğne örmüştük. Şuraya başlamadan önce. Sıranın bitiminde 12 sık iğne daha örerek bitireceğiz. Yani 24 sık iğne, 24 sık iğne, şu gözü belli eden şuradaki yüksek trabzanların arasında kalan sık iğne sayıları. Şimdi 24 sık iğne örerek devam ediyorum.
12 sık iğne, sonra yüksek trabzanları ördük, sonra 24 tane sık iğne. Şimdi aynı örgüyü buraya da örüyoruz. Doluyorum. 2 tane yan yana yarım trabzan. Bir tane ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan aynı ilmeğin içine. Bir, aynı ilmeğe ikincisi. Şimdi üçlü trabzan. Bir kere doluyoruz. 1, 2, 3 kere de çıkıyoruz. Yanına bir tane daha. 1, 2, 3. Şimdi yarısındayız. Yarısını daha öreceğiz. Araya bir zincir, aynı ilmeğin içine bir üçlü trabzan daha. Yanına bir tane daha. En yüksek yerinde 2 tane yan yana üçlü trabzan, bir zincir, gene 2 tane üçlü trabzan. Gene buradan devam ediyoruz. Yan yana 2 tane ikili trabzan, yan yana değil, aynı ilmeğin içine bir tane ördüm, bir tane daha aynı ilmeğe ikili trabzan, bir tane tek trabzan, ikili. Şimdi doluyorum ve yarım trabzan örüyorum. Bir tane daha. Ve 12 sık iğne örerek sırayı tamamlıyorum. Zincirle başlamıştık ilk sık iğneyi. Aynı yere yalnız ipi burada çıkartmıyoruz, tekrar kaydırmıyoruz. Renk değiştiriyoruz. Siyah. Gene bir zincir çekiyoruz. Bu ilk sık iğne oluyor. İkincisine ve diğerlerine şuraya gelene kadar devam ediyorum. Şimdi şuradaki bir zincirlik açıklığa gene bir sık iğne, 3 zincir, gene aynı açıklığa bir sık iğne daha ve diğerlerine yine sık iğne ile devam ediyorum. Aynı örgüyü burada da yapıyoruz. Bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, sırayı tamamlıyoruz. Hem taban kısmından, şu ağız kısmından aynı mesafeyi bıraktım. Yanlarda da aynı mesafeyi bıraktım. Santimleyerek, ölçerek tam çantanın ortasına bu şekilde iplerle bağladım. İğneler biraz kayıyor, o yüzden sabit tutmuyor, ama bağlayarak daha sabit durdu motif. Bu şekilde çalışırsanız daha iyi olur. Şimdi şurada ip bırakmıştım keserken dikmek için. Siyah ilmeklerin üzerine batarak arka kısma önden gözükmeyecek şekilde minik dikişlerle dikiyoruz. Siyah ipte biraz zor görünür ama şöyle yakın çekerek göstermeye çalışayım. Şöyle üstünden ufak dikişlerle dikeceğiz. Şöyle alt tarafa geçiyorum. Oradan şöyle alıp tekrar üstten
Çok sıkmıyoruz, kastırmıyoruz. Tekrar bir üstten bu şekilde bağladığımız yerlerden sapmadan dikiyoruz. Yine en uca batıyorum ve en uçtaki bağladığım yerin bir alt kısmına batıyorum. Şöyle çıkaralım. Şurada. Şöyle alırsak motifi tam oturtmuş oluyoruz. Şöyle. Yine şöyle aynı dikişi diğer tarafta da yapıyoruz. Bir üstten gayet muntazam gidiyor. Çünkü tam ölçerek, hesaplayarak sabitledik motifi. Bir de bağlayarak sabitlediğimiz için oynamıyor yerinden. Gayet güzel bir şekilde dikilebiliyor. Çantanın bir tarafını gayet muntazam bir şekilde diktim. Sonra ipi şu aralardan geçirerek bu tarafa geldim. Gene şuradaki ilmeklerden karşıya getiriyorum ve aynı hizada, şu hizadan dikmeye başlıyoruz. Önce bu tarafa geçiyorum. Tam karşılığına batıyorum. Dikişin de çok muntazam olması gerekiyor. Sonra şöyle alt kısımdan iğneyi gene aynı hizadan ve karşısındaki ilmekten bir yan tarafa geçiyorum. Karşılığına gene hemen hemen her ilmeğe iğneyi batırıyorum. Ufak ufak dikişlerle, yani şu kısımdan dikiş hiçbir şekilde gözükmeyecek. Her ilmeğe batarak. Eğer atlatırsanız ipler mutlaka burada tel gibi gözükür. Örgünün içine karışması için böyle her ilmeğe batarak, ama tam karşı karşıya olan ilmeklere batıyoruz. İlmek kaydırmadan, muntazam bir dikiş olması için
Şöyle biraz düzleştirelim ve devam edelim. Şu hizayı bozmuyoruz. Şöyle ve karşılığındaki ilmeği sırayla gidiyoruz, yani her ilmeğe batarak sırayla gidiyoruz. Harika bir çanta oldu gerçekten. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. Bayağı geniş. İçine bir hayli malzemenizi sığdırabilirsiniz. Bu kadar büyük istemezseniz 20-22 santim olan burslardan da kullanabilirsiniz. Ben astarsız kullanacağım. Siz astar dikmek isterseniz örgü bitiminde astarı yerleştirip dikersiniz. Sonrasında bursu dikersiniz. Şöyle plastik kanvas her zaman kullanıyorum. Yani çoğu çantamda vardır. Bu plaka halinde satılıyor. Bir de metre olarak satılanlar var. Onlar biraz yumuşak oluyor. Bu plaka halinde satılanlar daha sert olduğu için şu çanta tabanı için ideal bir zemin hazırlıyor gerçekten. Sert bir dokusu olduğu için çantayı da formda tutuyor. Hep elimde taşımak istemiyorum. Arada çapraz da kullanmak istiyorum derseniz bu ahşap boncuklardan yapılmış bir çanta sapı ama metal de çok yakışır. Elinizde bulunan eski çantalardan çıkma çanta saplarını da kullanabilirsiniz. Uçlarında zaten aparatları var. Şöyle kenarlara takıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sıkılırsanız çıkarırsınız. Çanta geniş bir çanta olduğu için içine de sığdırabilirsiniz zaten. Umarım gene beğendiğiniz, emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın.